Mazen Hamada, Esed rejiminin en büyük düşmanlarından biri. Esed'in askerleri önce onu tutukladı, ardından tüm kaburgalarını kırdı, cinsel organına işkence uygulayarak onu günlerce duvara astı. Ardından bir yıl geçtikten sonra da serbest bıraktı. Bıraktı bırakmasına ama aslında onun için daha karanlık planlar hazırlanmıştı. Çok geçmeden Hollanda'ya sığınarak yaşadığı işkenceleri her yerde anlatan Hamade'yi tehditlerle tekrar Suriye'ye getirdiler. Havalimanına iner inmez de gözlerinden bağlayarak insanlık dışı şartlarıyla bilinen Sednaya'ya götürdüler. Peki kim bu Mazen Hamade? Suriye onu neden geri getirdi? Başına neler geldi? Ve en önemlisi Hamade Suriye için neyi temsil ediyor? Ben Mazen Hamade, Suriyeliyim. Deir Zor şehrinde doğdum. Hayatım burada çok güzeldi. Deir Zor'daki atmosfer bir zamanlar mülteci olarak gittiğim Hollanda'ya benziyordu. Hoşgörü iklimi içinde herkes sade bir hayat sürerdi. Direnişimiz Mart 2011'de başladı. Suriye'nin birçok bölgesindeki bu protestoları organize eden sivil toplum hareketinin kurucularından biriydim. 24 Nisan 2011'de devrimin tam başında 2 hafta gözaltında tutuldum. 1 ay sonra tekrar alındım. En uzun tutukluluk dönemim ise 2012'de başladı. Hangi aydı tam hatırlamıyorum. Ama 2012 yılıydı. Akla hayale sığmayacak işkenceler gördüm. İnanın şu an gördüğüm işkencelerin yanında çok küçük kalır geçmişte bana yaptıkları. Benim kaburgalarımı kırdılar. Üzerimde zıpladılar. Ve bunu tam 4 kişi yaptı. Bileklerime pranga takıp beni tavana astılar. Ayaklarım yere değmiyordu. Vücudumun tüm ağırlığı bileklerime doğru çekiliyordu. O zaman bir bilseniz nasıl bir acı hissediyorsunuz, tarif bile edilemeyecek bir acı. Sanki elleriniz kesiliyormuş gibi. İzleri hala duruyor. Beni serbest bıraktıkları gün adımı seslendiler. Gözlerimi bağladılar, kelepçelendim. Sonra kimliğimi geri verdiler. Deir Zor'a geri döndüm. Her şey yok edilmişti. Nişanlıydım. Döndüğümde nişanlımı da bulamadım. Onu da öldürmüşlerdi. Geriye hiçbir şeyim kalmamıştı. Evim, gençliğim, hayallerim, uğruna yaşadığım her şeyi yok ettiler. Esed yıllarca insanları katletti. Milyonlarca insanı. Artık zaten Suriye'de kalamazdım. Ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Hollanda'ya gittim. Suriye'nin durumunu, oradaki mültecileri ve herkese anlatmaya çalıştım. Fakat içimde bir ses hiç susmuyordu. Ülkeme geri dönmek istiyordum. İnsanlar anlattıklarıma üzülüyordu. Ama kimsenin de umurunda değildi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Rejim beni susturmak için ailemi alıkoydu. Suriye'ye dönmemem halinde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Sana dokunmayacağız, af çıktı dediler. Ve ben de Suriye'ye geldim. Havalimanına iner inmez beni tutukladılar. Gözlerimi kapattılar ve Sednaya adında bir hapishaneye getirdiler beni. Sednaya. Burası öyle bir yer ki şu an yerin kaç kat altındayım, hangi hücredeyim bilmiyorum. Gördüğüm manzaraları ve çektiğim işkenceleri bir bilseniz. Burada insanlar aklını yitirmiş halde. Işık yok. Yemek, su yok. Kadınlara sürekli tecavüz ediliyor. Babasının kim olduğunu bilmeyen ve bir kere bile dışarıyı görmemiş onlarca çocuk var. Bizi her gün dövüyorlar ve türlü işkencelere maruz kalıyoruz. Herkes neden sessiz? Bu durumu sadece biz yaşamıyoruz. Filistin'de, Doğu Türkistan'da bizim gibi işkence gören onlarca suçsuz insan var. Fakat burası aklım almıyor. Dünya üzerinde bu kadar işlenen zulüm varken insanlar nasıl gündelik hayatına devam ediyor? Cinnet geçirecek gibi oluyorum. Bilincimin yerinde olduğu her an dua ediyorum. Çünkü Allah her şeyden haberdar olan ve her şeyi duyandır. Burada hayal de kuruyorum bazen. Bu zindandan çıktığımı ve özgür bir Suriye'de yaşadığımı hayal ediyorum. Huzurlu bir toplum hayal ediyorum. İçim Suriye sevgisiyle dolu. İnanıyorum. İnşallah bir gün hayallerim gerçek olacak. Ben ve benim gibi suçsuz tüm mahkumlar gökyüzünü görecek.